Tarih 28 Mart 2024'ü gösteriyor. Open turnuvasında beyazlarda Yağız Kağan Erdoğmuş, siyahlarda ise Störtner Moritz. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, ver E4'ü, at C3, A6, Najdorf varyantı, H3, Adams atak, G4 karesini kontrol ediyor. F3 hamlesinden farkı G1 A7 çaprazını zayıflatmıyor ve kısa rok daha güvenli bir durumda. Ayrıca kısa rok atıldığında H2 karesinde hava deliği olacak. E5, atı isteyerek merkeze piyon yerleştiriyor fakat D5 karesini zayıflatıyor. At DE2, H5. Şah kanadından alan kazanırken rakibinin G4 sürüşünü engelliyor. G3, G2 karesinde fili için yer açtı. Fil E7, roku hazırladı. Fil G2, fili uzun çapraza yerleştirdi ve roku hazırladı. B5, vezir kanadından alan kazanırken B7 karesinde fili için yer açıyor. At D5, at ileri karakola yerleşti. Bu konumda fil B7 yapılırsa at alır F6'dan sonra Yağız H4 sürebilir. At F6 karesindeyken H4'ü sürüp G4 kontrolünü rakibine bırakmak istemiyor. At alır D5. D5'e yerleşen atı kırdı. Burada E alır D5 yapılırsa Störtner D5 zayıflığından ve geride kalmış D6 piyonu zayıflığından kurtulur ve devamında F5, H4 ile şah kanadından bir atak başlatabilir. Vezir alır D5, ver kaleyi, kale A7, fil E3, kaleyi isteyerek tempo ile fili geliştirdi. Kale B7, G4. Şah kanadından alan kazandı. Bu konumda H alır G4 yapılırsa uzun rok, şah güvenliğini sağlar ve kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturur. Störtner uzun rok atamıyor. Artık kısa rok da güvenli olmayacağı için şahı merkezde kalacak. Burada G alır H3 ile piyon kazanmak mümkün değil. Değişimler sonunda B7 karesindeki kale boşta kalacak. Yağız bu konumda H alır G4 ile H dikeyini açar ve etkili bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? G4, H4. Şah kanadından alan kazanırken şah kanadındaki dikeyleri kapalı tutuyor. Vezir D2, profilaktik hamle, at D7, at F6, vezire saldırı gelecekti. Saldırı gelmeden veziri geri çekiyor. B4, vezir kanadından alan kazandı. Atın C3 karesinden D5'e yerleşmesini engelledi. Kısa rok, şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. Kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. A3, ver B4'ü. B alır A3 yapılırsa Yağız B3 ile vezir kanadındaki piyonlarını sağlıklı tutacak. Kalesi yarı açık A dikeyinden aktifleşecek. A3 karesindeki piyonu koruyabilmek mümkün olmayacak. A5, A alır B4, A alır B4. Açık A dikeyinden kale aktifleşiyor. F4, E5 hücum ediyor. E alır F4 yapılırsa at alır F4 devamında at D5 ileri karakoluna yerleşir ve geride kalmış D6 piyonu ayrık kalırdı. Fil D7, Yağız gelişimini tamamlarken Störtner gelişimde geride kaldı. Fil D7 hamlesinin dezavantajı D7 karesini atın elinden alması. F5, şah kanadından ilerliyor. Fil C6, fil uzun çapraza yerleşti. E4'e baskı uygularken atı için D7 karesinde yer açıyor. G5, Yağız şah kanadı saldırısına devam ediyor. Bu piyon sürüşleri şah kanadında zayıflıklar oluştursa da Störtner'in bu zayıflıklardan faydalanabilmesi kolay değil. Burada F6 sürülürse G6, A2 G8 çaprazı zayıflar. Burada G6 sürülürse F6, fil sıkışır. At D7, şah H2, şah kanadındaki dikeyleri açmadan önce hazırlıklarını yapıyor. G1 karesinde kalesi için yer açarken şah daha güvenli bir kareye yerleşti. Kale E8,
Fili için F8 karesinde yer açtı. Fil F3. Şah kanadındaki dikeyler açıldığında kalesiyle G dikeyinin kontrolünü ele geçirebilir. At C5 ve R4'ü F6. Şah kanadındaki dikeyleri açmak için piyon feda ediyor. Bu piyon alınırsa G alır F6, G alır F6, fil alır F6, fil alır C5. Vezirin H6'ya bakışını sağlar. D alır C5, vezir H6. Kale G1 istekleri var. Yağız'ın kazanca giden bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? F6. Fil F8, vezir E1. H4'ü alarak veziri H dikeyinden kullanmak istiyor. Fil alır E4, vezir alır H4. Merkez E4 piyonu karşılığında H4'ü aldı. Bilgisayar bu konum için eşitlese de burada hissedilen baskı çok yüksek. Fili kazanmak istiyor. Fil alır F3. Kale alır F3 yapılırsa Stöttner G6 ile şah kanadındaki dikeyleri kapalı tutar. F alır G7. Tempo ile G7'yi alarak F dikeyini açtı. Vezir H8 bir hamlede mat istedi. Fil alır G7. Kale alır F3. Verdiği aleti geri alıyor. Bilgisayar konumu eşit değerlendiriyor fakat beyazlarla oynamak çok daha kolay. Siyahların bulması gereken hamleler ise oldukça zor. Eşitliği sağlayan tek hamle E4'tü. Kaleyi isteyerek filin çaprazını açacaktı ve E5 karesinde taşları için yer açacaktı ama devamındaki hamleler de insan gözüyle anlaşılmıyor. Atı D3 karesinden feda etmek gibi karmaşık devam yolları var. At E6, atı şah savunmasına yardıma getiriyor. At G3, at E4, F5, H5 karelerine bakış atıyor. At F4, kalenin dikeyini kapatırken at G6 karesinden bir savunma yapısı oluşturabilir. At E4, at F6 istekleri var. At G6, ver veziri, vezir H5, at F4 ile ya da kale E6 ile at F6 isteklerini engellemeye çalışmak daha iyi olurdu. D5, ver atı, at F6, şah kale çatalı atıyor. Fil alır F6, G alır F6, F6'ya gelen piyon rakip şah üzerinde baskı kurarken G dikeyi açıldı. E4, kaleyi isterken B8 H2 çaprazını açıyor. Burada vezir H6 ile G7'den mat istenirse vezir D6, şah çeker. Devamında vezir F8 ile G7'den matı engeller. Kale F4, rakibinin B8 H2 çaprazından şah çekişini engelliyor. At alır F4 yapılırsa vezir H6 gelip vezir G7'den mat ister ve mantıklı bir savunma olmazdı. Vezir D6, kaleyi açmazı aldı. Kale A6, çift ünlem. Mükemmel bir kale fedası, veziri saptırmak istiyor. Vezir alır A6 ile kale alınırsa Yağız vezir H6 gelip G7 karesinden mat ister. Bu konumda at alır F4 ile Stöttner Yağız'ın vezirini isteyip karşı saldırıya geçerse vezir G5 ile Yağız tempo ile vezirini istekten çıkarır ve devamında veziri alırdı. Vezir F8 Yağız'ın vezir H6 girişini engelledi. Kale H4 çift ünlem. Vezir H7 mat istiyor. Bu kaleyi almak dışında mantıklı bir seçenek yok. At alır H4, vezir alır H4. Yağız savunmadaki atı tahtadan kaldırdı. Kale C8, şah çekerek C2'yi almak istedi. Yağız kale A1 geliyor ve Stöttner oyunu terk ediyor. Matı engellemenin bir yolu yok. Kale alır C2 yapılırsa şah H1'den sonra Yağız'ın kale G1 isteklerine çözüm yok. Burada vezir D8 ile şahı için F8 karesine yer açarsa kale G1, şah F8 devamında vezir H8 ile mat var. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.